Kartacalı Hannibal. Tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Hannibal Barca, M.Ö. 247 ila 183 yıllar arasında Roma döneminde yaşamış, Fenike kökenli Sami ırkından gelen Kartaca'da bir generaldi. Hannibal, M.Ö. 247'de Kartaca'da yani günümüz Tunus'ta dünyaya geldi. Babası Roma İmparatorluğu'na bir zamanlar diz çöktürmüş olan Hamilkar Barca'ydı. Hamilkar Barca, saldırıların sürati ve vahşiliğinden dolayı böyle bir lakap edinmişti. Ayrıca o dönem Romalılar Kartacalılar için pön kelimesini kullanmışlardı. Gelecekte babasının geçecek olan Hannibal Barca, küçük yaşlarda babası ile savaşlara katılmaya başladı. Hannibal'ın küçük yaşta savaşlara katılmak istemesine karşılık babasının şart koşması üzerine Roma İmparatorluğu'na karşı her zaman kin duyacağına dair ant içti. Romalılara karşı 1. Pön Savaşlarından yenilgiyle çıkan Hamilkar Barca'nın İspanya seferinde anne ölümü sonucu Hannibal'ın kayınbiraderi Hasdrubal ordu komutasını aldı. Hasdrubal 8 yıl sonra öldürülünce Hannibal M.Ö. 221 yılında 26 yaşındayken ordu tarafından başkomutan ilan edildi. Kartaca'nın İspanya ordusunun komutanı olarak M.Ö. 221'den M.Ö. 219'a kadar Ebro Nehri'nin batısına yani Katalonya'ya kadar hakimiyet kurarak İspanya'nın konumunu sağlamlaştırdı. Hannibal 1. Pön Savaşı'ndan sonra Roma ile ikinci bir savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyor, ilk darbeyi kendisi vurmak istiyordu. Roma, müttefiki Saguntum'un kuşatılması karşısında Kartaca'ya savaş ilan etti. Böylece 2. Pön Savaşları da başlamış oldu. Fileri de içeren 100.000 kişilik ordusuyla harekete geçen Hannibal, Cebeli Tarık yönünden ilerleyerek bugünkü İspanya toprakları olan İber Yarımadası ve Pirenelerden geçti. Bölgedeki Romalıları atlatmak için Rom Vadisi'nin yukarısından ilerleyerek Alp Sıra Dağları üzerine Kuzey İtalya'ya girdi. Alp dağlarını geçmeden önce Hannibal ordusuna ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız ifadesini kullanmıştı. Antik çağ şartlarında böyle bir orduyla yüksek Alp Sıra Dağlarından İtalya düzlüğüne yapılan bu sefer çok büyük bir başarıydı. Yüksek dağların olumsuz hava koşullarından dolayı Alplerde ve Pirenelerde ordusunun 1/3 gibi önemli bir kısmını kaybetmiş olsa da Roma'ya karşı intikam arayışındaki 14.000 Kelt savaşçısı da Hannibal'a katıldı. M.Ö. 217'de Alp dağlarını geçerek Roma'ya doğru ilerledi ve ana Roma ordusunu Trasime Gölü muharebesinde yendi. Romalıların vurkaç taktiğine dönmesi üzerine ilerlemesi yavaşlayan Hannibal, Roma'yı kuşatmak yerine İtalya'nın güneyine indi. Hannibal'ın hilal taktiğini kullandığı Cannae muharebesinde kendi ordusundan neredeyse 2 kat büyük son düzenli Roma ordusunu da tuzağa düşürerek tamamen yok etmesi üzerine Güney İtalya Hannibal'ın tarafına geçti. Hannibal'ın artan prestiji Kartaca senatosunu endişelendirdi ve gerekli kuvveti göndermeyerek Hannibal'ı bir bakıma arkadan vurmuş oldu. M.Ö. 216'da Cannae Savaşı ile Roma'dan kopan Capua kenti yeni bir ordu kuran ve güçlerini toparlanmaya çalışan Roma ordusu tarafından tekrar ele geçirildi. Roma hem vurkaç taktiğine devam etti hem de köleleri bile azat ederek Roma ordusuna takviye etmeye başladı. İlerleyen Roma ordusu karşısında destek kuvvetlerle yoksun kalan Hannibal, İtalya'nın güneyindeki Brutum dağlarına çekilerek İtalya'da tutunmaya çalıştı. Scipio komutasındaki Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine başkenti korumak üzere M.Ö. 203'te Kartaca'ya çağrılan Hannibal, Roma ordusu ile yaptığı Zama muharebesini kaybetti. Kartaca Roma ile şartları çok ağır bir barış antlaşması yapmak zorunda kaldı. Kendine karşı yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, önce Seleukus İmparatorluğu'na daha sonra Bitanya'ya giderek buradaki saraylarda askeri danışmanlık yaptı. M.Ö. 183'te Bitanyalıların kendisini Romalılara teslim edeceğini anlayınca yüzüğündeki zehri içerek yaşamına son verdi. Avrupalı Vercingetorix. Roma İmparatoru Julius Caesar'ın Galya'da yıllarca uyguladığı vahşetin ardından Vercingetorix, Galyalı kavimlerin Roma'ya karşı ya birlik olmak ya da bunu denerken ölmek zorunda oldukları kanısına vardı. Vercingetorix, konseyini Romalılara karşı savaşmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak sürgüne gönderildi. Kırsal kesimlere giderek konseye karşı kuvvet topladı ve iktidarı ele geçirdi. Galyalı kavimlerin çoğu ona katılsa da üst seviyede bir düzene sahip Roma ordusunun üstesinden gelebilecek durumda değillerdi. Vercingetorix bu yüzden Romalılarla üstün bir arazi konumundayken savaşma emrini verdi. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ordusunu geri çekecek, bütün araziyi yakacak, arkalarında hiçbir şey bırakmayacak ve Romalıları ikmal malzemelerinden mahrum edeceklerdi. Vercingetorix'in Roma'ya karşı son çırpınışı Alessia kuşatması olmuştu. Vercingetorix, aman dilemek ve daha fazla Galyalı'nın ölmesine engel olmak için Sezar'ın yanına gitti. Bazı Galyalı kavimlerin gitmesine izin verilse de birçok asker köle yapıldı. Daha sonra Vercingetorix Roma hapishanesinde 6 yıl tutsak kaldı ve en sonunda idam edildi.
Spartaküs. Spartaküs, Roma ordusunda görevliyken M.Ö. 73 yılında ordudan kaçarak haydutluk yapmış. Daha sonra haydutluk yaptığı yıllarda yakalanarak Capua'daki gladyatör okuluna köle olarak satılmıştır. Spartaküs kendisiyle birlikte 77 arkadaşıyla gladyatör okulundan kaçarak Vezüv yanardağına sığınmıştır. Önderlik yeteneği, güçlü bir savaşçı olması ve bu özelliği fark edilerek hemen dikkatleri üzerine çekmiştir. 300 kişilik Roma ordusu tarafından kuşatılan 77 kişilik kaçak ekip asma dallarından yaptıkları halatlarla uçurumdan aşağı inerek Romalı askerleri şaşırtıp kaçmayı başarmışlardı. Spartaküs kendisine katılan ve sayıları 100.000'e ulaşan kaçak köle ve gladyatörlerle Roma'ya savaş açmıştır. Amansız bir çatışma sonrasında Roma komutanı Publius Varinius'u yenerek İtalya'nın güneyini ele geçirmiştir. Tehlikenin farkına varan Roma senatosu M.Ö. 72 yılında Spartaküs'ün üzerine bir ordu gönderdi. Spartaküs onları yendikten sonra kuzeye Alp dağlarına doğru hareket etti. Orada ilk kez Romalı general Marcus Crassus'a yenildi. Romalı general Marcus köleleri kuşattıysa da Spartaküs kuşatmayı yararak çekildi. Daha sonra M.Ö. 71'de ya savaştan sağ kurtulup Roma'yı terk etti ya da Romalılar tarafından savaşta öldürüldü. Savaşta öldürülüp tanınmaz hale gelme ihtimalinden dolayı bulunmamış olma ihtimali de vardır. Ancak cesedine asla ulaşılamamıştır.